Selamlar. Naber? Bugün sayılarla birlikte isimlerin kullanımını öğreneceğiz. Sıfırdan 10'a kadar olan sayıları ezberlediniz, değil mi? Ezberlemekten başka şansımız yok, konuşmuştuk. Peki. Türkçenin temel özellikleri videosunda demiştim ki, Türkçe isimlerin cinsi yoktur. Ayrıca Uh-oh. bir de isimlerin arkadaşlar tekil ve çoğul olarak sayısal özellikleri var, değil mi? Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bir isimle kullanılan bir sayı sıfattır. Yani sayı sıfatı. Ve bazı dillerde sıfatlar bağlı oldukları isimlere cins, hal, sayı bakımından uyarlar. Fakat Türkçe'de bu kural yok. Daha doğrusu Türkçe'de bu kural bir sıfat bağlı olduğu ismin cinsine, haline, sayısına uymaz. Zaten bakın arkadaşlar. Türkçe'de isimlerin cinsi yok. Sıfatın bağlı olduğu ismin cinsine uyması gibi bir şey söz konusu değil. Mümkün değil. Ayrıca bir isim hangi halde olursa olsun sıfat her zaman yalın haldedir. Yani o ismin haline de uymaz. Ayrıca bir isim çoğulsa o sıfat her zaman tekildir. Yani sayı bakımından da uymaz. Demek ki Türkçe'de arkadaşlar sıfatlar yalın halde ve tekil kullanılıyor. Aslında çok kolay. Ve bütün bunları tabii ki sıfat videolarında daha ayrıntılı tekrar göreceğiz. Ama bugünkü konumuz sayılarla isimlerin kullanımı olduğu için arkadaşlar sayı sıfatları diyebiliriz. Bakın, şimdi sıfatımız eğer bir sayı sıfatıysa yani bir ismi tanımlayan sıfat bir sayıysa arkadaşlar isim tekil olarak kullanılır. Yani gördüğünüz gibi aslında Türkçe'de sıfatla isim arasında kesin bir uyuşmazlık var ve bu uyuşmazlığı korumak için arkadaşlar sayı sıfatıyla birlikte kullanılan bir isim tekile dönüşüyor. Mesela bakın örnekler görelim. Elma. Kaç tane elma olduğunu belirteceksek bir elma. Evet, zaten bir tane olduğu için elma ismi tekil. Tamam. Elmalar.
Kaç tane elma olduğunu belirteceksek 1, 2. 2 elmalar. Yanlış. Doğrusu 2 elma. Çünkü bir sayıyla birlikte bir isim kullanılıyorsa isim tekil olur, değil mi? 2 elma. Demek ki arkadaşlar kısaca bilmemiz gereken şu. Türkçede sıfatlar bağlı oldukları isimlere kesinlikle uymazlar. Bu sıfat bir sayıysa isim tekil kullanılır. Başka bir deyişle çoğul isimlerle rakamlar kullanılmaz. Her zaman tekil isimlerle birlikte rakamlar kullanılır. Ayrıca gördüğünüz gibi rakamımız, sayımız ismin önünde. Demek ki Türkçe'de arkadaşlar sıfatlar ismin önünde kullanılıyor. Peki, bir örnek daha görelim. Tilki. Kaç tane tilki olduğunu belirteceksek 1 tilki. Tilkiler. Kaç tane tilki olduğunu belirteceksek 1, 2, 3. 3 tilkiler. Yanlış. Doğrusu 3 tilki. Neden? Çünkü burada tilkiyi tanımlayan, niteleyen bir sayı sıfatımız var, değil mi? 3. O zaman isim tekil kullanılır. 3 tilki. Bir örnek daha görelim. Masa. Kaç tane masa olduğunu belirteceksek 1 masa. Masalar. Kaç tane masa olduğunu belirteceksek 1, 2, 3, 4. 4 masalar. Yanlış. 4 masa. Doğru. Neden? Çünkü bir sayıyla hiçbir zaman çoğul isim kullanılmaz. Her zaman tekil isim kullanılır. 4 masa. Kitap. Kitaplar. Bir kitap. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kitap. Ördek. Ördekler. Bir ördek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ördek. Gül. Güller. Bir gül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gül. Ekmek. Ekmekler. Bir ekmek. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 ekmek. Kutu. Kutular. Bir kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kutu. Ev. Evler. Bir ev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ev. Peki, gazete. Gazeteler. Her iki resimde de kaç tane gazete olduğunu videoyu durdurup siz söyleyin lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bir gazete. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gazete. Muz. Muzlar. Her iki resimde de kaçar muz var? Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bir muz. 1, 2, 3. 3 muz. Peki, top. Toplar. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bir top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 top. Fil. Filler. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bir fil. 1, 2, 3, 4. 4 fil. Peki, atkı. Atkılar. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bir atkı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atkı. Silgi. Silgiler. Her iki resimde de kaçar silgi var? Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bir silgi. 1, 2. 2 silgi. Çok güzel. Şimdi adet ve tane kelimelerini öğrenelim. Aslında adet kelimesini şapka videosunda öğrenmiştiniz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Adet. Adet. Gördüğünüz gibi bu şapkasız olan adet.
Tane de onun eş anlamlısıdır. İkisi de Türkçe'de matematiksel sayma içeren kelimelerle kullanılırlar. Ayrıca sayıyla ismin arasında kullanılırlar. Örneğin bakın, kalem, kalemler, bir kalem, 1, 2, 3, 4. 4 kalem. Bir adet kalem, 4 adet kalem. Bir tane kalem, 4 tane kalem. Arkadaşlar, bu üçü aynı anlamdadırlar. Ve bakın, sayıyla isim arasında kullanılıyorlar. Peki, mesela balon, balonlar. Bir balon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balon. Bir adet balon, 6 adet balon. Bir tane balon, 6 tane balon. Peki mesela makas, makaslar. Bir makas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 makas. Bir adet makas, 5 adet makas. Bir tane makas, 5 tane makas. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tane ve adet kelimesi ismin tekilliğini değiştirmiyor. Fark etmiyor. İsim gene tekil. Peki. Mesela pantolon. Pantolonlar. Bir pantolon. 1, 2. 2 pantolon. Bir adet pantolon. 2 adet pantolon. Bir tane pantolon. 2 tane pantolon. Gözlük. Gözlükler. Bir gözlük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gözlük. Bir adet gözlük. 9 adet gözlük. Bir tane gözlük. 9 tane gözlük. İnsan, insanlar. Sevgili arkadaşlar, adet ve tane kelimeleri insanlar için kullanılmaz. Ayrıca işin içine sayı ve insan girdiyse insan kelimesi yerine kişi kelimesini kullanırız. Aralarında şöyle bir fark var. İnsan genel anlamdadır. Kişinin içinde daha bireysel bir anlam vardır. Öyleyse bu resimlerde
Eğer sayı belirteceksek kişi kelimesini kullanmalıyız. Bir kişi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi. Ama dediğim gibi bir adet kişi, 6 adet kişi, bir tane kişi, 6 tane kişi diyemeyiz. Kaba olur. O yüzden işin içine insan girdiğinde lütfen tane ve adet kelimelerini kullanmayın. Doğrusu bir kişi, 6 kişi. Gördüğünüz gibi insan kelimesini de kullanmıyorum. Kişi kelimesini kullanıyorum. Peki. 7 top. Hadi videoyu durdurup tane ve adet kelimelerini kullanarak bu resimde kaç top var siz söyleyin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. 7 adet top. 7 tane top. Peki bu resimde kaç fil var? Hem tane ve adet kelimeleriyle hem de tane ve adet kelimesini kullanmadan siz söyleyin lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. 1, 2, 3, 4. 4 fil. 4 adet fil. 4 tane fil. Peki, bu resimde kaç tane atkı var? Videoyu durdurup her üç şekliyle de siz söyleyin lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atkı. 9 adet atkı. 9 tane atkı. Üçü de aynı değil mi? Aynı anlamdalar. Peki, bu resimde kaç tane silgi var? Lütfen videoyu durdurup her üç şekliyle de siz söyleyin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. 1, 2. 2 silgi. 2 adet silgi. 2 tane silgi. Peki, bu resimde kaç kişi var? Lütfen videoyu durdurup siz söyleyin. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. 1, 2, 3. 3 kişi. Başka doğru cevap yok değil mi? Neden? Bunun iki sebebi var. Birincisi, işin içine sayı ve insan girdiğinde kişi kelimesini kullanıyoruz. 3 insan yanlış. 3 insan dersek olmuyor. Çünkü insanın daha genel bir anlamı var. Kişi kelimesi daha bireysel. O yüzden kişi kelimesini kullanıyoruz. İkinci sebep, arkadaşlar insanlar için tane ve adet kullanmıyoruz değil mi? Çünkü kaba oluyor. Yani 3 adet kişi, 3 tane kişi kullanmamalıyız. O yüzden tek doğru cevabımız var. 3 kişi. Hadi bugün ne öğrendik özetleyelim. 1. Sayılarla birlikte kullanılan isimler her zaman tekil olurlar. Hiçbir zaman sayılarla birlikte çoğul isim kullanılmaz. Örneğin kitap, kitaplar. Bir kitap,
1, 2, 3, 4, 5. 5 kitap. Ayrıca sayılar ismin önünde yer alır. Peki. 2. Sayılarla birlikte adet ve tane kelimeleri de kullanılabilir. Örneğin 1 adet kitap, 5 adet kitap. 1 tane kitap, 5 tane kitap. Tane ve adet kelimeleri ismin tekilliğini etkilemez. Ayrıca üçü de aynı anlamdadır. Tane ve adet kelimeleri sayıyla ismin arasında kullanılır. 3. İşin içine sayı ve insan girdiğinde insanın eş anlamlısı kişi kullanılır. Çünkü aralarında küçük bir anlam farkı vardır. İnsan genel anlamdadır. Kişi bireysel anlam içerir. Mesela insan, insanlar. Bir kişi, 3 kişi. Ayrıca insanlar için tane ve adet kelimeleri kullanılmaz. Kullanırsak kabalık etmiş oluruz. Yani şunları demiyoruz, değil mi? 1 adet kişi, 3 adet kişi. 1 tane kişi, 3 tane kişi. Hayır. Peki arkadaşlar, bu videoyu bitirmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu videodan sonra hemen çoğul isimlerle ilgili öğrendiğimiz her şeyi içeren bir alıştırma videosu gelecek. Lütfen onu yapmayı unutmayın. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi? Hoşça kalın.